Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok tatlı, şık mı şık bir bolero yapıyoruz. Keyifli seyirler. Böyle bir ipim var, simli. Kelebek ip diye biliyorum ben ama başka bir adı varsa da kusura bakmayın, şu an aklıma gelmiyor. Fantazi bir iplik bu. Ve başlıyoruz örgümüzü örmeye. 75 tane ilmek atacağım şişime. Biliyorsunuz normalde ben tığ ile atıyorum ama biraz sıkışık oldu. Başlangıcının sıkışık olmasını istemiyorum. O yüzden böyle atacağım. Fazla gerdirmemeye çalışarak ilmek atacağım. Şu ipimizi şöyle yapmışken diğer ipimizi şöyle yapıyoruz. Hani her ikisi de aslında ipin altından geçiyor parmağımız. Bu da altından geçiyor. Ve baş parmağımızın şu diğer parmağımızla tuttuğumuz ipin içerisinden geçip işaret parmağımızın tuttuğu ipimizi çekiyoruz. Baş parmağımızın içindekinden geçiyoruz. İşaret parmağımızın tuttuğumuzu şişimize dolayarak çekiyoruz. İlmeklerimizi atıyoruz. Şişime 75 ilmek attım. Şuradaki ipimi şöyle bir bağlıyorum ve başlıyorum. Haroşa şeklinde her şişimi düzden örmeye. Bu ipin özelliği arkadaşlar, her sırada farklı bir bölümünün gelmesi. Bu da şekillerin oluşmasını sağlıyor. Bu ipin şöyle bir dezavantajı var. Ördüğünüz her ne ise çok iyi işaretler almanız gerekiyor. Çünkü istediğiniz gibi net ölçüler alamıyorsunuz. Çünkü bazı bölümler şöyle incecikken bazı bölümler böyle kalın oluyor ve bazen bu iki bölüm birbirine geldiğinde arada baya bir fark oluyor ölçülerde. O yüzden çok iyi işaretler almanız gerekiyor. Şimdi bunu ben dümdüz bir miktar ördükten sonra buluşalım. Bu bir geri dönüşüm projesi. Yıllar önce bunu böyle 10 santim eninde uzun bir, ne kadar örmüşüm şöyle bir yaklaşık hemen size söyleyeyim. 2,5 metre kadar upuzun bir atkı gibi bir şey örmüşüm. Fular gibi kullanma amaçlı. O zamanlar galiba bir şey gördüm, hoşuma gitti, yaptım. Ama bir kere bile kullanmadım. Yani zavallı çekmecede durmaktan mahvoldu. Şimdi bunu söküyorum ve yeni bir projeye başlıyorum. Bu ipimin adı da sihirli ipmiş. Az önce reklamını gördüm. Hemen dedim, ah hiç aklıma gelmedi, biliyordum ben aslında bu ismi. Böyle karışık olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bittikten sonra bir suya şey yaparım. Sokarım, çıkarırım. Şöyle bir yumuşatıcıyla açılır o. Hiç merak etmeyin. Şimdi bütün örgümüzü böyle öreceğiz. Hani
Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. Bütün örgümüzü bu şekilde öreceğiz. Örnek kurmuyorum. Bunun örnekli olanını da hiç görmedim. Çünkü zor bir ip. Evet. Ne denir? Kalın şişle örülüyor. Güzel duruyor ama zor bir ip. Çünkü sayı sayması zor. Şimdi şu ince kısımlarda sayabiliyorsunuz. Ama kalın kısımlarda belki bir katsa sayabiliyorsunuz ama birkaç kat üst üste geldiyse sayamıyorsunuz. Yani ben çok şey ördüm bundan. Her rengini ördüm hemen hemen. Ama hep düz şal veya üçgen şal şeklinde örneksiz halini ördüm. Şimdi görüyorsunuz da yavaş yavaş şöyle biraz da uzaktan çekeyim. Evet. Şimdi şöyle birazcık ördükten sonra size göstereceğim. Şöyle birazcık da dikkatli örmeniz gerekiyor. Bazen bu kalın olan bölümlerin içerisine ince ipimiz de sıkışabiliyor. Onları iki kat halinde örerseniz sayınız bozulur. Şimdi görüyorsunuz. Kendi kendine desenler oluşturan bir ip. O yüzden ismi sihirli ip. Işıltıları da gözüküyor mu bilmiyorum ama çok güzel. Şöyle ışığımı azıcık daha yaklaştırayım. Işıl ışıl güzel bir ip. Birazcık ilerleyince tekrar çekim yaparım. Zaten hiçbir noktada aynı gitmiyor. Sürekli şekil değiştiren bir ip. Onu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Bolero'mu dümdüz örüyorum. 5 nokta ile hiçbir işlem yapmıyorum. Haroşa şekilde devam ediyorum. Ama ip farklı bir ip olduğu için kafasına göre takılıyor. Bolero'mu istediğim kol genişliğinde, birazcık benimki bolca ama tam kolunuza oturacak genişlikte de örebilirsiniz. Benimki birazcık geniş. Şimdi ben kolumun uzun kollu olmasını istiyorum. Bunu ister truvakor kol, ister dirsekte biten kol, ister kısa kol veya çok kısa kol şeklinde ayarlayabilirsiniz. Benimki yine şuralara gelen bir kol. Ve bu noktaya geldiğimde hemen ölçü yapmadan arkadaşlar. Çünkü bu ip çok değişik bir ip. Ben ilmek sayarım. Metreyle ölçerim. Daha sonra bir şekilde ben onu ayarlarım falan diye sakın risklere girmeyin. Hemen burada geldiğiniz noktada şişinizin üzerinde hemen sağlı sollu işaretinizi alın. Çünkü bu ip çok dediğim gibi farklı bir ip olduğu için saymanız, ölçmeniz, ayarlamanız biraz zor. Böyle işaretimizi aldıktan sonra devam ediyoruz. Ta ki diğer koluma kadar örüyorum. Orada yine aynı bu şekilde gelir gelmez işaretlerimi alacağım ve dikene kadar da bunları hiç çıkarmayacağım. Evet, boleromda istediğim noktaya geldim. Bu da benim en son ölçtükten sonra birkaç santim daha öreyim diye işaretlediğim ipim. Şöyle uzunca bir bolero örerken kolaylık olsun diye düğüm yapıyorum. Her yerinde işaretler var, görüyorsunuz. Artık boleromu bitiriyorum. Bu uzun kollu bir bolero değil, dirseklerde biten, dirseklerin 2-3 santim altında biten turvakar kol bir bolero oldu. Böyle olduğuna bakmayın. Ölçtüğümde şöyle görüyorsunuz, upuzun bir bolero.
Geldik kesme noktasına arkadaşlar. Çok kolay. Bunu yeni şiş örgüyü öğrenen insanlar yapabilir. Şöyle hemen şişimle haroşa şekilde örmüştüm. Ne yapıyorum? İlk önce birinciyi normal bir örüyorum. Sonra tekrar takıyorum. İkisini bir alıyorum. Tekrar takıp ikisini bir alıyorum ve tekrar ikisini bir alarak yavaş yavaş kesiyorum. Burada aldığım ilmeğimi gerdirmiyorum, çekmiyorum. Biraz ölçüyü tutturmaya çalışarak devam ediyorum ki kol ağızlarımız bizim sıkışık olmasın. Görüntümüzde bir büzülme olmasın. Şimdi şurada kalın bölüme geldim. İkisi de kalına denk geldi. Görünmeyecek. Hemen gösteriyorum. Kol ağzımızı bu şekilde kesiyoruz. Kalın ip olunca biraz problem oluyor. Hemen şunu şöyle tekrar geri diğer şişime takıyorum. Ve böyle kese kese tüm kol ağzını bitireceğim. Daha sonra yanlarına dikişini de gösterdikten sonra boloromuz bitecek. Evet, dikme bölümüne başladım. İsterseniz burayı tığlayabilirsiniz de ama biraz tığlama gözümde kalın olacağını düşündüğüm için yapmadım. Bir de şu kalın bölümlere bir de kalın iple tığlama denk gelirse daha da kaba olacak ve içte çirkin duracak diye vazgeçtim. Zaten örgümüzün içi dışı aynı. Eğer örerken düğüm geldiyse o bölümleri iç bölüm ilan ediyoruz ve başlıyoruz en uçtan dikmeye. Ben önce şu iğnemle yapmaya başlamıştım ama bu iğnemin şu bölümü o kadar kalın ki biraz zorlandım. O yüzden şimdi şöyle bir iğne, etamin iğnesi küt burunlu, onunla dikiyorum ve kolay oluyor, görüyorsunuz. Şöyle çırpma dikişiyle dikeceğim arkadaşlar. Daha fazla da bir teknik uygulanabilecek bir durumu yok örgümüzün. Hatta şöyle çevireceğim ve daha kolay olacak. En kolay çırpma dikişi böyle yukarıdan aşağıya doğru kumaşımızda giderken veya ipimizde örgümüzde giderken iğnemizin soldan sağa doğru geçmesi. En kolay çırpmayı böyle yaparsınız. 2 kumaşı veya örgüyü birleştiriyoruz ve şu hareketle aynı hizadan giriyoruz. Şuradaki yarım santim aşağı giderken üstten gelen ipimiz şöyle 45 derece açı yaparken iğnemizi aynı hizadan geçiriyoruz. Buna çırpma dikişi deniyor. Şimdi bir gün kısmet olursa kumaşta da göstermek isterim. Minik minik her ilmekten geçmeye çalışıyorum. Biraz da ipin yapısından dolayı her yerden geçemeyebilirsiniz ama problem yok. Önemli olan güzel sıkı sıkı tutturmanız. Çünkü bu biraz değişik bir iplik, kalınlı inceli bölümleri var. Zaten ipin üzerinde kendiliğinden oluşmasının nedeni de bu bölümlerin olması. Bu yüzden de buna sihirli ip demişler. Ya da kelebek ip de diyenler var. İkisi arasında bir fark var mı bilmiyorum. Bilen varsa yazarsa iyi olur. Yanlış bir şey kullanmayalım. Şimdi ben bazen bazı kelimeleri kullanırken gidip Türk Dil Kurumu'ndan aratıyorum. Doğru mu söyledim, yanlış mı yazdım falan diye. Bazen olabiliyor, bazen hızlı yazıyorum. Telefon kendi kendine düzeltip olmadık bir şey de yapabiliyor. Bunu arattım ama aynı şey çıktı. Sihirli ip yazıyorum, kelebek ip çıkıyor. Kelebek ip yazıyorum, sihirli ip çıkıyor. O yüzden yanlışsa kusura bakmasınlar üreticileri. Şurada son noktaya geldim.
Bu iplerimi biliyorsunuz en başlarda kol evlerinden işaretleye işaretleye gelmiştim. Şurada artık bitiriyorum. Düğüm yapacağım. Şöyle birkaç sırada geri gideceğim. Kol ağzımızın orada ipimiz gözükmesin. Görüyorsunuz kendi kendine düğüm oldu burada. Şunu bir açıyorum. Birkaç santim geriye gidiyorum ve düğümü orada tekrar yapacağım ki görüntümüz çirkin olmasın. Bu kadar emek verdikten sonra örgülerde, dikişte de biraz daha özenli olmalıyız. Çünkü o kadar göz nuru döktük. Neden son aşamada çirkin bir dikiş yapalım? İplikler sağdan sondan gözüksün. Veya sıkışık sıkışık örüp bir tarafı uzun bir tarafı kısa dursun. Bunları zamanla yapa yapa öğreniyoruz. Ben de çok hatalar yapa yapa öğrendim. O yüzden bunları söylüyorum diye alınmayın. Bunları tamamen yeni başlayanlar için söylüyorum. Bilenler zaten biliyordur. Muhteşem örgüler örenler var. Evet, kestim ve hemen şöyle çevirerek bu minicik bölümü, neden bu kadar küçük yaptım? Giydiğimizde sırtımızda kasıltı olmasın diye. Şimdi bu bizim burada duracak. Dirseğimizin altında duracak. Çok iyi oldu. Bolero yaparken eğer çok dar bir bolero istemiyorsanız, birazcık bu koltuk altından değil de biraz daha aşağıdan başlarsanız, bir 5-10 santim aşağıdan başlarsanız daha güzel görünüyor. Çünkü çok sıktığınızda, direkt koltuk altından başladığınızda omuzlar kasılıyor ve sırtta da bir kasıntı olduğu için örgü arkada katlanıyor. Ya da böyle aşırı bir gergin oluyor. Her an patladı patlayacak gibi bir görüntü oluyor. Onu da pek hoş bulmuyorum. Ama istiyorsanız, dediğim gibi, her zaman dediğim gibi, insanların kendi tercihidir, yapabilirsiniz. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde dikeceğim. İşaretlerimi aldım, ölçtüm ve sonra detaylarda buluşacağız. Evet, boleromun son haliyle karşınızdayım. Bu bolero çok kolay bir boleroydu. O kadar kolaydı ki işte çok kolay olunca da problem oluyor. Aylardır başka şeyler yapıp bunu her gün 1-2 sıra öre uzun bir zamana yaydım. Ve böylece geç bitti. Hemen boleromun şöyle çizimleriyle, ölçüleriyle karşınızdayım. Çok incecik bir bolero, çok hafif, yazlık, güzel bir bolero. Şimdi ölçülerimiz 1 metreye 50 santim bir ölçülerimiz var. Diktiğim bölümleri de hemen ölçüyorum. Kaç santim ördüm. Eğer turvakor yapmak istiyorsanız, boyunuzda 1,65 civarıysa eğer 20, hemen şuradan ölçüyorum. 23 santim 24 santim kadarını diktim. Kol altlarında çok böyle sıkan, rahatsız eden bir bolero olsun istemediğim için bayağı bir bolluk bırakarak ördüm. Şuraya da işaretleyeyim. Hemen şuradan yazıyorum. Şurada 24 santim diktim ben. Ama lütfen bunu herkes kendisine göre örsün. Ben ilk başta bunu bayağı parmaklarıma kadar uzun kollu bir bolero yapacaktım. Ama sonra o kadar araya mesafe girince bir tanıdığım bunu beğendi. Bana yapar mısın dedi. Ben de zaten elimde çok fazla iş vardı. Tamam dedim. Ona yaptım. Eğer kendi istediğim gibi olsaydı hala biteceği yoktu.
Gülüyorum ama kusura bakmayın. Gerçekten o kadar bazen kendi kendimi zorluyorum. Bu kadar da kendimi sıkmamalıyım. 5 numara şiş ile ördüm. 6 ile de örebilirsiniz. Ben daha önce 8 numarayla yıllar önce çok güzel şallar falan ördüm. Bu bir geri dönüşüm projesi. Size de göstermiştim. Böyle minik boyuna bağlanan bir dönem modaydı. Bir ünlü bir firmanın, çok ünlü bir mağazanın vitrininde dantelini görmüştüm. Fransız bir dantelle örülmüştü. Üzerine de böyle minik minik simli boncuklar, ne denir? Pullar dikilmişti. Ben de elimde böyle bir ip vardı. Şal örmüştüm birilerine. Artan iplerden dedim ben de bunun benzerini yapayım. İncecik onu örmüştüm ama bir kere bile kullanmadım. Yani o yüzden bu daha iyi oldu. Hem daha kullanışlı, kullanılabilir bir ürün bu çünkü. Gündüz de içine penye, kot pantolon, şort, keten elbiseler giyerek, işte rengini uydurarak her türlü giyebilirsiniz. Zaten gece için çok güzel. Yani şu an bilemiyorum ışıltısını görebiliyor musunuz ama şu an burada ışıl ışıl, parıl parıl bir ipimiz var burada. Ben bunu söktüğüm için bir suya yumuşatıcı ile elimde ıslatıp şöyle hafifçe süzdürüp yine bir çamaşır torbasında kurutacağım. İsteyen arkadaşıma da anlattım, dedim böyle böyle, hani bunun bir hikayesi var. Kullanmadım ama bu sökülmüş bir ip, tamam dedi, ben kabul ediyorum. O yüzden bir problem yok. Bunu da öyle yaptıktan sonra kendisine ileteceğim. Anlatmak istediğim ne kaldı? 5 numara normal bir düz örgüyü bilen herkesin örebileceği bir ip ve 110 gram gibi küçücük bir gramajdan çıkıyor. İstediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Bu ipin elbisesini, plaj kıyafetini, şapkasını, boyunluğunu, ki ben boyunluğunu örmüştüm bir zamanlar, şallar, uzun tonikler, hatta bunu ilk başladığı yıllarda, ilk ben bu ipin yaygınlaşmaya başladığı yıllarda bir tanıdığımız ince 3 numara şişlerle örüp ütü ve ütü beziyle, ıslak ütü beziyle iyice ütüleyerek bu kabarık bölümlerine iyice yapıştırıyordu ve sehpa örtüsü, masa örtüsü olarak kullanıyordu. Daha sonradan giyime geçti bu. O da çok güzeldi. Hatta ben ona demiştim, neden bu kadar uğraşıp bütün eve örtü örüyorsun, kendine ör demiştim. O da olur mu demişti. Sonra görüyorsunuz her yerde. İleride başka projeler de yapacağım. Çünkü ben bunlarla bayağı bir almıştım. Elimde bayağı bir ip var. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.